Her büyük servetin bir başlangıcı vardır. Bazıları bir icatla doğar, bazıları cesur bir yatırımla. Quandt ailesinin hikayesi ise 19. yüzyılın sonlarında Almanya'nın Brandenburg bölgesinde sessizce atılan tek bir adımla başladı. 1881 yılında Emil Quandt, iflasın eşiğine gelmiş küçük bir tekstil fabrikasını satın aldı. İlk bakışta bu sıradan bir ticari yatırım gibi görünüyordu. Ancak o yıllarda tekstil yalnızca insanların giydiği kıyafetlerden ibaret değildi. Hızla sanayileşen Alman İmparatorluğu için üniforma üretimi, ordunun gücünü doğrudan etkileyen stratejik bir sektördü. Emil Quandt bunu çok erken fark etti. Modaya yatırım yapmak yerine devletin ihtiyaçlarına yatırım yaptı. Kısa süre içinde Prusya ordusunun kullandığı Feldgrau yani alan grisi üniformaların en önemli tedarikçilerinden biri haline geldi. Böylece Quandt ailesinin gelecek yüzyıl boyunca izleyeceği yatırım anlayışı da şekillenmiş oldu. Bireysel tüketiciye değil, devletlere ve stratejik sektörlere üretim yapmak. Bu yaklaşım yalnızca büyük bir servetin temelini atmadı. Aynı zamanda Avrupa'nın en güçlü sanayi hanedanlarından birinin doğuşunu da hazırladı. Emil Quandt'ın oğlu Günther Quandt babasının disiplinini devraldı. Ancak onun hedefleri çok daha büyüktü. Birinci Dünya Savaşı başladığında birçok sanayici üretim yapmakla meşguldü. Günther ise savaşın merkezine değil, karar mekanizmalarına yöneldi. Berlin'de Alman ordusunun tekstil ve üniforma tedarikinden sorumlu Reichstextilstelle kurumunda görev aldı. Bu görev ona savaş ekonomisinin nasıl işlediğini içeriden görme fırsatı verdi. Ordunun neye ihtiyaç duyduğunu, hangi fabrikanın ne ürettiğini ve devletin kaynaklarının nasıl dağıtıldığını biliyordu. Savaş milyonlarca insan için yıkım anlamına gelirken, Günther Quandt için geleceğin sanayi imparatorluğunu kuracak bilgi birikimini oluşturuyordu. 1918'de savaş sona erdiğinde Almanya ağır bir ekonomik çöküşün içine girdi. Fakat Günther Quandt'ın asıl yükselişi tam da bu dönemde başlayacaktı. 1923 yılı Almanya tarihinin en büyük ekonomik felaketlerinden birine sahne oldu. Hiperenflasyon nedeniyle Alman markı neredeyse tamamen değerini kaybetmişti. İnsanlar bir somun ekmek alabilmek için çuvallar dolusu banknot taşımak zorunda kalıyordu. Orta sınıfın yıllarca biriktirdiği servet birkaç hafta içinde yok oldu. Ancak herkes aynı kaderi paylaşmıyordu. Elinde altın, döviz ve nakit bulunan yatırımcılar için bu kriz tarihte eşi benzeri görülmemiş fırsatlar yaratıyordu. Günther Quandt tam da bunu yaptı. Panikle hareket etmedi, bekledi ve doğru anda satın almaya başladı. İlk büyük hamlelerinden biri AFA yani Akkumulatoren Fabrik AG oldu. Bugün Varta markasının temelini oluşturan bu şirket, akü ve pil teknolojilerinde dönemin en önemli üreticilerinden biriydi. Günther, taşınabilir enerjinin gelecekte stratejik önem kazanacağını erken fark etmişti. Ardından Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken, kısaca DWM yani Almanya'nın en önemli silah ve mühimmat üreticilerinden biri portföyüne katıldı. O yıllarda Almanya'nın yeniden silahlanması henüz mümkün görünmüyordu. Ancak Günther Quandt bunun bir gün değişeceğine inanıyordu. Yaptığı yatırımlar yalnızca o günü değil, gelecek 10 yılları hedefliyordu. Günther Quandt'ın özel hayatı da iş dünyası kadar dikkat çekiciydi. 1921 yılında kendisinden yaşça oldukça küçük olan Magda Ritschel ile evlendi. Bu evlilikten Harald Quandt dünyaya geldi. Ancak evlilik uzun sürmedi. 1929 yılında çift yollarını ayırdı. Bu boşanma yalnızca aile hayatını değil, dünya tarihini de dolaylı olarak etkileyen gelişmelerin başlangıcı oldu. Magda Ritschel kısa süre sonra Nazi Partisi'nin en güçlü isimlerinden Joseph Goebbels'la evlendi. Adolf Hitler'in yakın çevresine girerek Nazi Almanyası'nın en tanınan kadın figürlerinden biri haline geldi. Bu gelişme, Günther Quandt ile Nazi yönetimi arasında doğrudan siyasi bir ortaklık kurduğu anlamına gelmese de, aileyi dönemin en güçlü siyasi çevrelerine oldukça yakın bir konuma taşıdı. Tarihçiler, bu bağlantının ilerleyen yıllarda Quandt şirketlerinin devletle ilişkilerini kolaylaştırmış olabileceğini değerlendirmektedir. Kesin olan ise şudur: 1930'lara gelindiğinde Quandt ailesi artık yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda siyasi açıdan da dikkatle takip edilen bir güç haline gelmişti. 1930 yılına gelindiğinde Günther Quandt artık Almanya'nın en güçlü sanayicileri arasında gösteriliyordu. Tekstil, pil üretimi, mühimmat, madencilik ve ağır sanayi. Farklı sektörlerde kurduğu yapı, onu sıradan bir iş insanından çok daha fazlası haline getirmişti. Ancak Avrupa yeni bir döneme giriyordu. Büyük buhran derinleşiyor. Almanya'da siyasi dengeler hızla değişiyor ve Adolf Hitler'in yükselişi her geçen gün daha görünür hale geliyordu. Birçok sanayici bu yeni siyasi hareketten uzak durmaya çalışırken, Günther Quandt farklı bir yaklaşım benimsedi. Onun önceliği ideoloji değildi. Güç kimdeyse, üretim de oraya yönelecekti. Araştırmacılar, Quandt'ın bu dönemde siyasi tercihten çok pragmatik bir sanayi stratejisi izlediğini ifade eder. Ancak bu yaklaşım,
ailenin adını kısa süre sonra tarihin en karanlık sayfalarıyla yan yana getirecekti. 1930'ların başında Almanya yalnızca ekonomik bir kriz yaşamıyordu. Ülke aynı zamanda siyasi olarak da hızla radikalleşiyordu. Bu ortamda Adolf Hitler ve Nazi Partisi iktidara yürürken Alman sanayicileri de önlerinde duran yeni denklemi çözmeye çalışıyordu. Günter Quandt başlangıçta Hitler'e mesafeli yaklaşan isimlerden biriydi. Onun önceliği ideoloji değil, istikrardı. Ancak 1933 yılında Naziler iktidarı ele geçirdiğinde dengeler tamamen değişti. Yeni yönetim Almanya'yı yeniden silahlandırmayı hedefliyordu. Bu da pil, mühimmat ve askeri üretim yapan şirketler için eşi benzeri görülmemiş bir büyüme anlamına geliyordu. Aynı yıl Günter Quandt, Nazi Partisi'ne resmen üye oldu. Araştırmacılar bu üyeliğin ideolojik bağlılıktan çok ekonomik ve stratejik nedenlerle gerçekleştiğini değerlendirmektedir. Kısa süre sonra kendisine Wehrwirtschaftsführer yani savaş ekonomisi lideri unvanı verildi. Bu ünvan rejimin stratejik öneme sahip sanayicilere verdiği en önemli ayrıcalıklardan biriydi. Devlet ihalelerine erişim, kritik ham maddelere öncelik ve savaş ekonomisinin merkezinde yer alma fırsatı. Quandt ailesi artık Almanya'nın askeri sanayi sisteminin en önemli parçalarından biri haline gelmişti. İkinci Dünya Savaşı başladığında Quandt ailesinin şirketleri Alman savaş makinesi için kritik üretim merkezleri haline geldi. AFA fabrikalarında üretilen aküler ve bataryalar, denizaltılardan savaş uçaklarına kadar birçok askeri sistemde kullanılıyordu. Ancak savaş uzadıkça Almanya büyük bir iş gücü krizi yaşamaya başladı. Milyonlarca erkek cephedeydi. Fabrikaların üretimi ise duramazdı. Bu nedenle Nazi yönetimi savaş esirlerini ve toplama kamplarındaki mahkumları sanayi tesislerinde çalıştırmaya başladı. Tarihi belgeler, Quandt şirketlerine bağlı bazı tesislerin Hannover-Stöcken ve Neuengamme gibi toplama kampı sistemleriyle bağlantılı çalıştığını ortaya koymaktadır. Mahkumlar, kurşun ve ağır metallere maruz kaldıkları son derece ağır çalışma koşullarında günde uzun saatler üretime zorlanıyordu. Koruyucu ekipmanların yetersizliği, yetersiz beslenme ve hastalıklar nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bilinmektedir. Araştırmacılar Quandt şirketlerinin bu zorla çalıştırma sisteminden ekonomik olarak fayda sağladığı konusunda genel olarak hemfikirdir. Ancak Günter Quandt'ın günlük operasyonları ne ölçüde doğrudan yönettiği konusunda tarihçiler arasında farklı değerlendirmeler bulunmaktadır. Kesin olan ise şudur: Quandt Sanayi İmparatorluğu savaş ekonomisinin ayrılmaz parçalarından biri haline gelmişti. Bu dönemde Günter Quandt'ın eski eşi Magda artık bambaşka bir dünyanın içindeydi. Joseph Goebbels'le evlenmiş ve Nazi Almanyası'nın en görünür isimlerinden biri haline gelmişti. Bu aile bağı tarih boyunca birçok araştırmaya konu oldu. Bazı tarihçiler Günter Quandt'ın rejim içindeki ilişkilerinde bu bağlantının dolaylı avantajlar sağlamış olabileceğini öne sürmektedir. Ancak bunun etkisinin tam boyutu konusunda kesin bir görüş bulunmamaktadır. Bu sırada Günter'in oğlu Harald Quandt ise cephede görev yapıyordu. Luftwaffe bünyesinde paraşütçü olarak savaşan Harald, 1944 yılında İtalya'da müttefik kuvvetlerine esir düştü. İlk bakışta bu büyük bir talihsizlik gibi görünüyordu. Fakat savaşın son günlerinde yaşananlar düşünüldüğünde belki de hayatını kurtaran gelişme buydu. 1945 yılında Berlin'deki Führer Bunker'de Magda ve Joseph Goebbels 6 çocuklarını öldürdükten sonra intihar etti. Harald ise bir savaş esiri kampında hayattaydı. Böylece Quandt ailesinin sonraki kuşaklarını taşıyacak tek erkek varis olarak yaşamını sürdürdü. 1945 yılında savaş sona erdiğinde Almanya harabeye dönmüştü. Nazilerle işbirliği yaptığı düşünülen çok sayıda sanayici hakkında soruşturmalar başlatıldı. Günter Quandt da tutuklanan isimler arasındaydı. Müttefiklerin yürüttüğü denazifikasyon sürecinde yargılandı. Savunmasında rejim tarafından baskı altında kaldığını ve şirketlerinin savaş koşullarında faaliyet gösterdiğini ileri sürdü. Fabrikalarda yaşanan ölümleri ise savaşın trajik sonuçları olarak değerlendirdi. 1948 yılında mahkeme onu Mitläufer yani rejimi yöneten değil, ona uyum sağlayan kişiler kategorisinde değerlendirdi. Bu karar sayesinde ağır cezalardan kurtuldu. Mal varlığının önemli bir kısmını geri aldı ve yeniden iş dünyasına dönmesinin önü açıldı. Bu karar yıllar boyunca tarihçiler tarafından yoğun şekilde tartışılmaya devam edecekti. Savaş sonrası Almanya yeniden inşa edilirken Quandt ailesi de yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyordu. Bu kez sahneye Günter'in oğlu Herbert Quandt çıktı. Herbert, babasına göre daha modern, daha uzun vadeli düşünen ve teknolojik dönüşüme odaklanan bir sanayici profili çiziyordu. 1950'li yıllarda Batı Almanya'nın ekonomik mucizesi hız kazanırken, Quandt ailesi de yeniden büyümeye başladı. 1954 yılında Günter Quandt, Kahire'de geçirdiği tatil sırasında hayatını kaybetti. Arkasında Avrupa'nın en büyük sanayi ağlarından birini bıraktı. Miras iki ana kola ayrıldı. Harald Quandt,
havacılık ve teknik sanayi yatırımlarını devraldı. Herbert Quandt ise pil üretiminden otomotive uzanan stratejik yatırımların sorumluluğunu üstlendi. O sırada portföyünde birçok kişinin artık kurtarılamayacağını düşündüğü küçük bir otomobil üreticisi de vardı. Adı BMW idi. 1954 yılında Günther Quandt hayatını kaybettiğinde aile imparatorluğunun yükü büyük oğlu Herbert Quandt'ın omuzlarına geçti. Ortada devasa bir servet vardı. Pil üreticileri, sanayi tesisleri, yatırım ortaklıkları. Ancak bu mirasın içinde herkesin uzak durmak istediği bir şirket de bulunuyordu: BMW. Bugün dünyanın en değerli otomobil markalarından biri olarak bilinen BMW, o yıllarda iflasın eşiğindeydi. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından fabrikalarının önemli bir bölümü zarar görmüş. En büyük üretim tesislerinden bazıları ise Sovyet kontrolündeki bölgede kalmıştı. Şirket ne lüks otomobil pazarında başarı yakalayabiliyor, ne de geniş kitlelere ulaşabiliyordu. Bir tarafta pahalı ancak beklenen ilgiyi görmeyen 501 ve 507 modelleri, diğer tarafta ise motosiklet motoruyla çalışan küçük Isetta. Orta sınıfa hitap edecek güçlü bir model ise yoktu. Her geçen ay zarar büyüyordu ve birçok uzmana göre BMW'nin artık kurtulma şansı kalmamıştı. 1959 yılına gelindiğinde kriz doruk noktasına ulaştı. Şirketin kasası neredeyse boşalmıştı. Bankalar yeni kredi vermek istemiyor. Yatırımcıların güveni hızla azalıyor. İşçiler ise geleceklerinden endişe ediyordu. BMW yönetimi tek çıkış yolu olarak şirketin Daimler-Benz'e satılmasını değerlendirmeye başladı. Bu satış gerçekleşirse BMW markasının bağımsızlığı büyük ölçüde sona erecekti. Daimler-Benz'in önceliğinin güçlü bir rakibi yaşatmak değil, üretim kapasitesini kendi bünyesine katmak olduğu düşünülüyordu. 9 Aralık 1959'da Münih'te yapılan genel kurul, BMW tarihinin en kritik toplantılarından biri haline geldi. Küçük hissedarlar, çalışanlar ve sendika temsilcileri satış kararına itiraz ediyordu. Salonun arka sıralarında ise Herbert Quandt sessizce gelişmeleri izliyordu. Toplantıya katılan birçok kişi onun da satış kararını destekleyeceğini düşünüyordu. Ancak dakikalar sonra yaşanacaklar. BMW tarihini tamamen değiştirecekti. Toplantının sonuna doğru herkes kararın açıklanmasını beklerken Herbert Quandt söz aldı ve beklenmeyen bir açıklama yaptı. Şirketin satılmasına karşı çıktığını ilan etti. Bununla da yetinmedi. BMW'deki hissesini arttıracağını, yeniden yapılanma için gerekli finansmanı sağlayacağını ve tüm riski kişisel olarak üstleneceğini açıkladı. Bu karar Alman iş dünyasında büyük şaşkınlık yarattı. Çünkü Herbert Quandt, ailenin diğer başarılı yatırımlarından elde ettiği sermayeyi çoğu kişinin artık kurtarılamaz gördüğü bir şirkete yatırıyordu. Onun bu cesur kararının arkasında önemli bir neden vardı. BMW mühendisleri uzun süredir gizlice yeni bir otomobil platformu üzerinde çalışıyordu. Neue Klasse, yani yeni sınıf, Herbert Quandt'ın inancı. İşte bu projeye dayanıyordu. Herbert Quandt, şirketi yeniden yapılandırdıktan sonra mühendislerin önündeki engelleri kaldırdı. Onlardan tek bir şey istedi: hem sportif, hem aile kullanımına uygun, hem de modern bir otomobil üretmeleri. Bu çalışmaların sonucu 1961 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtılan BMW 1500 oldu. Yeni model yalnızca teknik özellikleriyle değil, tasarım diliyle de büyük ilgi gördü. Güçlü motoru, modern süspansiyon sistemi ve sportif karakteri sayesinde kısa sürede BMW'nin kaderini değiştirdi. Bugün 3 serisi ve 5 serisi gibi modellerin temelini oluşturan tasarım anlayışı da bu otomobille doğdu. BMW artık yalnızca otomobil üreten bir şirket değildi. Kendi kimliğini bulan bir markaya dönüşüyordu. Herbert Quandt'ın aldığı risk, otomotiv tarihinin en başarılı kurtarma operasyonlarından biri olarak anılmaya başladı. Ailenin diğer önemli ismi Harald Quandt ise kendi sanayi yatırımlarını yönetmeye devam ediyordu. Harald, özellikle havacılık ve teknik sanayi alanındaki çalışmalarıyla öne çıkıyordu. Ancak bu hikaye beklenmedik bir şekilde sona erdi. 1967 yılında kullandığı özel uçak, İtalya'da meydana gelen bir kazada düştü. Harald Quandt hayatını kaybetti. Bu trajik olay, aile yönetimindeki dengeleri de değiştirdi. Bundan sonra Quandt İmparatorluğu'nun ana yönü, büyük ölçüde Herbert Quandt'ın liderliğinde şekillendi. Harald'ın mirası ise çocuklarına geçti. Böylece aile yapısı zaman içinde farklı kollara ayrılsa da ortak ekonomik çıkarlar etrafında birbirine bağlılığını korumaya devam etti. Herbert Quandt, BMW'yi iflastan kurtaran isim olarak tarihe geçti. Ancak perde arkasında çok daha sessiz ama en az onun kadar etkili bir isim vardı: Johanna Quandt. 1950'li yıllarda Herbert'in sekreteri olarak çalışmaya başlayan Johanna Brunn, zamanla yalnızca en yakın çalışma arkadaşı değil, aynı zamanda stratejik kararların da önemli bir parçası haline geldi. 1960 yılında evlendiklerinde bu birliktelik sadece aileyi değil, Quandt İmparatorluğu'nun geleceğini de şekillendirecekti. 1982 yılında Herbert Quandt hayatını kaybettiğinde birçok kişi aynı soruyu soruyordu: BMW artık ayakta kalabilecek mi? Bu sorunun cevabını Johanna Quandt verdi.
Denetleme kurulunda aktif rol üstlenen Johanna, ailenin hisselerini uzun vadeli bir bakış açısıyla yönetti. Onun döneminde BMW, yalnızca kaliteli otomobiller üreten bir şirket olmaktan çıkarak, dünyanın en güçlü premium markalarından biri haline geldi. Johanna'nın dikkat çeken özelliklerinden biri ise görünmez kalmayı tercih etmesiydi. Yıllar boyunca medyaya son derece sınırlı açıklamalar yaptı. Bu nedenle Alman basını onu zaman zaman sessiz hanedan kraliçesi olarak tanımlıyordu. Onun anlayışı oldukça basitti. Şirket konuşsun, biz değil. Tam da bu yaklaşım, Quandt ailesinin onlarca yıl boyunca kamuoyundan uzak kalmasının temel nedenlerinden biri olarak görülüyor. 1990'lı yılların sonunda BMW artık yalnızca Alman otomotiv sektörünün önemli oyuncularından biri değildi. Şirket, dünyanın en prestijli otomobil markaları arasında yer almak istiyordu. Bunun yolu ise tek bir isimden geçiyordu: Rolls-Royce. Ancak bu hedefe yalnız değillerdi. Ezeli rakip Volkswagen de aynı markayı satın almak istiyordu. Ortaya çıkan süreç, otomotiv tarihinin en karmaşık satın alma savaşlarından biri olarak kabul edilir. İlk bakışta kazanan Volkswagen gibi görünüyordu, çünkü fabrikaları, Bentley markasını ve üretim tesislerini satın almıştı. Ancak işin en değerli kısmı başka yerdeydi. BMW, Rolls-Royce adını ve logosunu kullanma haklarını eline geçirdi. Böylece 2003 yılından itibaren Rolls-Royce otomobilleri tamamen BMW tarafından üretilmeye başladı. Quandt ailesi açısından bu yalnızca yeni bir marka satın almak değildi. Bu hamleyle BMW, performans otomobilleri üreten bir şirket olmanın ötesine geçerek lüksün zirvesindeki en güçlü sembollerden birini de kontrol etmeye başladı. Herbert ve Johanna Quandt'ın çocukları olan Susan Klatten ve Stefan Quandt, dünyanın en zengin ailelerinden birinin mirasçıları olarak büyüdüler. Fakat aile içinde uygulanan disiplin, onların hayatını diğer milyarder ailelerin çocuklarından tamamen farklı şekillendirdi. İddialara ve aileyi yakından takip eden kaynaklara göre, soyadının sağladığı avantajlardan özellikle uzak durmaları teşvik edildi. Susanne Klatten'in kariyerinin ilk yıllarında farklı isimler kullanarak çeşitli şirketlerde staj yaptığı ve üretim süreçlerini en alt kademeden öğrenmeye çalıştığı sıkça anlatılır. Bu anlatılar, Quandt ailesinin varislerini doğrudan yönetim koltuğuna oturtmak yerine önce işi öğrenmelerini istediği yönündeki kurumsal kültürle de örtüşmektedir. Kardeşi Stefan Quandt ise mühendislik ve ekonomi eğitimi aldıktan sonra daha analitik ve finans odaklı bir rol üstlendi. Sakin kişiliği nedeniyle birçok ekonomi yazarı onu zaman zaman ikinci Herbert Quandt olarak tanımladı. 1990'lı yılların sonunda BMW yönetiminde daha görünür roller almaya başlayan Stefan, uzun vadeli hissedarlık stratejisinin korunmasında önemli isimlerden biri haline geldi. Bugün bile iki kardeş, dünyanın en zengin insanları arasında yer almalarına rağmen kamuoyu önünde son derece sınırlı görünmeyi tercih ediyor. Bu da Quandt ailesinin nesiller boyunca sürdürdüğü görünmez güç anlayışının devamı olarak değerlendiriliyor. Her büyük hanedanın başarı hikayeleri kadar pahalı hataları da vardır. Quandt ailesi için bunların en önemlisi hiç şüphesiz Rover Group yatırımıydı. BMW 1994 yılında İngiliz otomotiv üreticisi Rover Group'u satın aldığında hedef oldukça büyüktü: Avrupa pazarında daha geniş bir ürün yelpazesine sahip olmak. Ancak işler beklendiği gibi gitmedi. Rover, yıllardır ciddi finansal sorunlarla mücadele ediyordu. Üretim maliyetleri yükseliyor, satışlar düşüyor ve zarar her geçen gün büyüyordu. BMW, milyarlarca mark yatırım yapmasına rağmen tablo değişmedi. Yaklaşık 6 yıl süren başarısızlığın ardından yönetim zor ama rasyonel bir karar aldı. 2000 yılında Rover'ın büyük bölümü sembolik sayılabilecek yaklaşık 10 sterlin karşılığında elden çıkarıldı. Şirket yalnızca tek bir markayı elinde tuttu: Mini. İşte bugün dünyanın en başarılı şehir otomobillerinden biri haline gelen Mini markasının modern yükselişi bu kararın ardından başladı. Quandt ailesi böylece bir kez daha önemli bir ilkeyi ortaya koymuş oldu: Geçmişte yapılan yatırım ne kadar büyük olursa olsun, eğer geleceği tehdit ediyorsa ondan vazgeçebilmek de güçlü liderliğin bir parçasıdır. 2007 yılında yayımlanan The Silence of the Quandts belgeseli, ailenin 2. Dünya Savaşı dönemindeki faaliyetlerini yeniden uluslararası gündeme taşıdı. Yıllardır kamuoyunda sınırlı biçimde konuşulan birçok iddia ilk kez geniş kitleler tarafından tartışılmaya başladı. Bu gelişmenin ardından Quandt ailesi, geçmişi tamamen görmezden gelmek yerine bağımsız tarihçilerin arşivleri incelemesine destek verme kararı aldı. Araştırmalar sonucunda hazırlanan kapsamlı raporlar, ailenin savaş yıllarındaki faaliyetlerine ilişkin önemli bulgular ortaya koydu ve tarihçiler arasında yeni tartışmaların başlamasına neden oldu. Stefan Quandt da yaptığı açıklamalardan birinde şu düşünceyi dile getirdi: Geçmişi değiştiremeyiz ama onunla dürüstçe yüzleşebiliriz. Bu süreçten sonra aile, Nazi döneminde zorla çalıştırılan işçilere yönelik oluşturulan çeşitli tazminat ve anma girişimlerine destek veren sanayi aileleri arasında gösterilmeye başlandı. Bu, geçmişi silmek değildi, belki de yalnızca onunla yaşamayı öğrenmeye çalışmaktı. Bugün Quandt ailesinin servetinin merkezinde hala BMW bulunuyor. Stefan Quandt ve Susanne Klatten, şirketin en büyük hissedarları olarak BMW üzerindeki etkilerini sürdürmeye devam ediyor. Ancak artık rekabet eskisinden çok farklı. Eskiden rakip Mercedes ve Audi'ydi. Bugün ise Tesla, BYD ve hızla büyüyen Çinli elektrikli otomobil üreticileri.
Bu nedenle BMW son yıllarda tarihinin en büyük dönüşüm süreçlerinden birini başlattı. Şirket, tamamen elektrikli platformlar, yeni nesil batarya teknolojileri ve yazılım tabanlı araç mimarileri üzerine milyarlarca euroluk yatırımlar gerçekleştiriyor. Bu dönüşümün merkezinde ise BMW'nin yeniden canlandırdığı tarihi bir isim bulunuyor: Neue Klasse. 1960'larda şirketi iflastan kurtaran bu isim, bugün ikinci kez BMW'nin geleceğini temsil ediyor. Artık otomobiller yalnızca motorlarıyla değil, yazılımlarıyla, bataryalarıyla ve yapay zeka destekli sistemleriyle yarışıyor. Quant ailesi de bu değişimin dışında kalmak yerine onu yönlendirmeyi hedefliyor. Yaklaşık 1,5 asırdır varlığını sürdüren Quant ailesinin başarısını tek bir karara bağlamak mümkün değil. Ancak tarih boyunca tekrar eden bazı ortak özellikler dikkat çekiyor. İlk olarak, hiçbir zaman tüm varlıklarını tek bir sektöre bağlamadılar. Tekstil, pil üretimi, kimya, otomotiv ve farklı sanayi yatırımları. Her kriz döneminde bu çeşitlilik aile için önemli bir güvence oluşturdu. İkinci olarak, gösterişten bilinçli şekilde uzak durdular. Dünyanın en zengin ailelerinden biri olmalarına rağmen kamuoyu önünde mümkün olduğunca görünmemeyi tercih ettiler. Ve üçüncü olarak, BMW'yi hiçbir zaman kısa vadeli bir yatırım olarak görmediler. Birçok yatırımcı kriz dönemlerinde hisselerini satarken, Quant ailesi çoğu zaman tam tersini yaptı. Risk arttığında geri çekilmek yerine şirkete olan bağlılığını sürdürdü. Belki de BMW'nin bugün hala bağımsız kalabilmesinin en önemli nedenlerinden biri buydu. 1881 yılında küçük bir tekstil fabrikasında başlayan hikaye. İkinci Dünya Savaşı, hiperenflasyon, Nazi Almanyası, BMW'nin iflasın eşiğine gelişi, lüks otomobiller, elektrikli araçlar ve yapay zeka çağına kadar uzandı. Quant ailesinin tarihi yalnızca büyük bir servetin hikayesi değil, aynı zamanda güç, etik, sorumluluk ve dönüşüm üzerine yazılmış karmaşık bir insanlık hikayesi. Bir yanda savaş ekonomisinden doğan büyük bir sanayi imparatorluğu, diğer yanda onlarca yıl sonra geçmişiyle yüzleşmeye çalışan yeni nesiller. Bugün BMW'nin karbon fiber gövdesinde, elektrikli otomobillerinde ve geleceğin batarya teknolojilerinde, belki de 140 yılı aşkın bir mirasın izleri yaşamaya devam ediyor. Ancak bu hikaye bize yalnızca başarıyı anlatmıyor, aynı zamanda büyük servetlerin, büyük kararların ve büyük hataların da nesiller boyunca unutulmadığını hatırlatıyor. Bir zamanlar Alman ordusuna üniforma diken küçük bir tekstil şirketi, bugün dünyanın en prestijli otomobil markalarından birinin arkasındaki en güçlü ailelerden birine dönüştü. Quant hanedanı, tarihin en karanlık dönemlerinden geçerek küresel sanayinin zirvesine ulaştı. Ancak onların gerçek mirası yalnızca milyarlarca dolarlık servet değil. Güç ile sorumluluk arasındaki ince çizginin nesiller boyunca nasıl taşındığını gösteren eşsiz bir tarih dersidir. Belki de bu yüzden Quant ailesinin hikayesi yalnızca BMW'nin değil, modern kapitalizmin en çarpıcı ve en tartışmalı hanedan öykülerinden biri olarak anlatılmaya devam edecek.